Evrenin doğduğu ilk anlarda, ışık henüz galaksilere yön vermemişken, kozmik karanlık her şeyi içine almıştı. O sonsuz sessizlikte zaman bile nasıl akacağını bilmiyordu. Ve bir gün ilk yıldız doğdu. Bu yıldızlar devasa hidrojen bulutlarından doğdular. Yerçekimi maddeyi kendi üzerine katladıkça sıcaklık milyonlarca dereceye ulaştı. Atomlar birleşti, enerji patladı, nükleer füzyon başladı ve ışık nihayet karanlığa meydan okudu. Ama her doğum kendi sonunu da içinde taşır. Bir yıldızın ömrü yakıtını tükettiği anda sönmeye başlar. Füzyon durur, basınç azalır, yıldızın devasa kütlesi kendi ağırlığına yenik düşer. Yerçekimi hiçbir güç tanımaz. Maddenin her zerresini içe doğru iter. Ve sonunda yıldız kendi içine çöker. Bu çöküş öylesine şiddetlidir ki atomlar ezilir, protonlar ve elektronlar birbirine karışır, madde anlamını yitirir. Evrenin bilinen hiçbir yasası içeride olanı tanımlayamaz. İşte o anda bir kara delik doğar, bir yıldız ölür ama ondan geriye sadece görünmez bir sonsuzluk kalır. Evrenin en gizemli yapılarından birini, kara delikleri bugün biliyoruz. Ama bu bilgiye giden yol, bir asırdan uzun bir arayışın hikayesidir. Karanlığın kalbini anlamak için önce bilimin ışığının nasıl oraya ulaştığını bilmek gerekir. Her şey 1915 yılında başladı. Albert Einstein, genel görelilik teorisini yayımladığında evrene bakışımız geri dönüşü olmayan bir şekilde değişti. Artık yerçekimi görünmez ve açıklanamayan bir kuvvet değildi. Uzayın ve zamanın dokusunun bizzat eğilip bükülmesiydi. Einstein yoğun bir kütlenin uzayı nasıl çukurlaştıracağını gösterdi. Ama o bile bu çukurun bir gün sonsuz derinliğe dönüşebileceğini hiç düşünmemişti. Onun için denklemler doğanın kendisi kadar zarif ve dengeliydi. Aşırılıklara izin vermezdi. Einstein'ın denklemlerini inceleyen Alman fizikçi Karl Schwarzschild savaş cephesindeydi. 1916'nın başlarında Einstein'ın denklemlerine tam uyumlu bir çözüm buldu. Bu çözüm, uzayın bükülmesinin bir noktada sonsuz yoğunluğa çökeceğini, ışığın bile kaçamayacağı karanlık bir çukurun, yani bugün kara delik dediğimiz yapının var olması gerektiğini söylüyordu. Schwarzschild bulduğu çözümü Einstein'a gönderdi. Einstein mektubu okuduğunda şaşkınlık içindeydi. Denklemleri kendi gerçeğini ona geri göstermişti. Ama o yine de şöyle yazdı. Doğa böyle şeylere izin vermez. Fakat doğa çoktan izin vermişti ve insanlık evrenin en karanlık kapılarından birinin açıldığını fark etmek üzereydi. Yine de uzun yıllar boyunca bu fikir sadece bir matematiksel tuhaflık olarak kaldı. Bilim insanları bu denklemin gerçek bir gök cismine karşılık gelemeyeceğini düşündüler. Ta ki yıldızların doğumunu ve ölümünü anlamaya başlayana kadar. 1930'larda Hindistanlı genç bir astrofizikçi olan Chandrasekhar, bir yıldızın ömrünün sonunda ne olacağını matematiksel olarak hesapladı. Ona göre Güneş'in yaklaşık 1.4 katı kütleye sahip bir yıldız beyaz cüceye dönüşmeden çökecekti. Bu sınır bugün Chandrasekhar limiti olarak bilinir.
bir yıldızın kara delik olma eşiği. Ama dönemin büyük fizikçileri, özellikle Arthur Eddington bu fikri alaya aldı. Evrenin böylesine çirkin bir yaratım doğurmayacağını savundu. Oysa evrenin güzelliği tam da bu çirkinlikte gizliydi. Zaman geçti, bilim ilerledi ve 1960'lara geldiğimizde gökyüzünde garip bir şey fark edildi. Radyo teleskoplar görünmez ama güçlü enerji kaynakları yakalıyordu. Gökyüzünün bir noktasından gelen sinyaller sanki dev bir motorun kalp atışı gibiydi. Bu sinyallerin kaynağına Quasar adı verildi. Quasi-stellar object, yani yıldız benzeri nesne. Ama bu yıldız benzeri şey bir yıldızdan çok daha güçlüydü. O kadar parlaktı ki milyarlarca galaksiden daha fazla enerji yayıyordu. Bilim insanları sonunda gerçeği anladı. Bu inanılmaz enerjinin kaynağı devasa bir kara delikti. İlk kuazar 1963 yılında keşfedildi. Bu keşfi yapan kişi Martin Schmidt adlı Hollandalı astronomdu. Palomar gözlemevinin teleskobuyla yaptığı gözlemler bu nesnenin milyarlarca ışık yılı uzakta olduğunu gösterdi. Ve bu kadar uzakta olmasına rağmen bu kadar parlaksa enerji kaynağı sıradan bir yıldız olamazdı. Ancak devasa bir kara delik olabilirdi. Bu keşif kara deliklerin artık kurgu değil, gerçek olduğunun ilk işaretiydi. Kara delikleri doğrudan görmek mümkün değildir. Çünkü ışığı bile yutarlar. Ama onların çevrelerine etkisi bir gölge gibi kendini belli eder. Yıldızların hareketleri kara deliklerin varlığını açığa çıkarır. 1990'larda Almanya'daki Reinhard Genzel ve Kaliforniya'daki Andrei Ghez, galaksimizin merkezinde dönen yıldızların hareketlerini izlediler. Bu yıldızlar görünmez bir nokta etrafında olağanüstü hızlarla dönüyordu. Hesaplamalar gösterdi ki o görünmez noktada 4 milyon güneş kütlesine eşdeğer bir nesne vardı. Işık yoktu ama çekim vardı. İşte o nokta şu an bildiğimiz Sagittarius A, galaksimizin kalbindeki süper kütleli kara delikti. Yıllar sonra 2019'da insanlık ilk kez bir kara deliğin gölgesini gerçekten gördü. Bu görüntü Olay Ufku Teleskobu adını taşıyan küresel bir radyo teleskop ağının eseriydi. Dünyanın dört bir yanındaki 8 teleskop, tek bir dev teleskop gibi çalıştı. Milyonlarca gigabayt veri toplandı, aylarca işlendi ve sonunda 10 Nisan 2019'da insanlık tarihine geçen o fotoğraf açıklandı. Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin görüntüsü. O fotoğrafta bir halkayla çevrili karanlık bir gölge vardı. O karanlık bölge Olay Ufku'nun gölgesiydi. Işığın bile kaçamadığı sınır. Einstein'ın 100 yıl önce öngördüğü şey nihayet gözlerimizin önündeydi. Bu, insanlığın evreni anlama serüveninde bir dönüm noktasıydı. Artık kara delikler sadece teori değil, gözlemlenmiş bir gerçekti. Ve 2020'de Genzel ve Ghez bu keşiflerinden ötürü Nobel Fizik Ödülü kazandılar. Evrende hiçbir karanlık diğeriyle tamamen aynı değildir. Tıpkı yıldızlar gibi kara delikler de farklı boyutlarda, farklı kütlelerde ve farklı hikayelerle var olurlar. Onları anlamak için önce bu karanlık ailenin üyelerini tanımamız gerekir. Bilim insanları onları kütlelerine göre 3 ana sınıfa ayırır. İlk sırada en yaygın olanları vardır. Yıldızsal kara delikler. Bunlar dev bir yıldızın kendi içine çökmesiyle oluşur. Kütleleri Güneşimizin 5 ila 100 katı arasındadır. Ancak çapları okyanustaki küçük bir ada genişliğindedir. Samanyolu galaksisinde bu sessiz avcılardan yüz milyonlarca bulunduğu tahmin ediliyor. İkinci sırada evrenin en zor bulunan üyeleri gelir. Orta kütleli kara delikler. Güneşin yüzlerce, hatta binlerce katı kütleye sahiptirler. Ne küçük bir yıldız kadar hafif ne de bir galaksiyi yönetecek kadar ağırdırlar. Bilim insanları için onlar hala birer kayıp halka gibidir.
Varlıklarını biliyoruz ama onları yakalamak zordur. Ve sonra hiyerarşinin en tepesindekiler gelir. Fizik kurallarını zorlayan, hayal gücümüzün sınırlarını aşan kozmik titanlar. Bunlar süper kütleli kara deliklerdir. Her galaksinin merkezinde hemen hemen istisnasız biçimde bir süper kütleli kara delik bulunur. Ve bu kara delikler Güneş'in milyonlarca, hatta milyarlarca katı kütleye sahip olabilirler. Onlar bir galaksinin etrafında dönen yıldızların hareketlerini düzenler, gaz bulutlarını yönlendirir, hatta yeni yıldızların doğumuna bile etki eder. Evrenin merkezindeki bu sessiz devler aslında galaksilerin kalp atışıdır. Ama nasıl oluşurlar? Nasıl olur da bir yıldızın ölümü milyarlarca güneşin toplamından daha ağır bir canavar yaratır? Bilim insanları süper kütleli kara deliklerin kökenine dair 3 büyük hipotez üzerinde duruyor. İlki, erken evrende doğan devasa yıldızların doğrudan çökmesiyle oluşmuş olabilecekleri yönünde. Evrenin ilk dönemlerinde yıldızlar bugünkünden çok daha büyüktü. Bazıları binlerce güneş kütlesindeydi. Bu yıldızlar öldüğünde arkalarında doğrudan süper kütleli kara deliklerin tohumlarını bırakmış olabilirler. İkinci olasılık, birçok küçük kara deliğin birleşerek zamanla dev bir yapıya dönüşmesidir. Evrende çarpışan galaksiler merkezdeki kara delikleri birbirine yaklaştırır. İki kara delik birleştiğinde muazzam bir kütle çekim dalgası yayılır ve ortaya daha büyük bir kara delik çıkar. Üçüncü senaryo ise erken evrendeki yoğun gaz bulutlarının kendi yerçekimleri altında doğrudan çökmesiyle ilgilidir. Henüz yıldızlara dönüşmeden önce bu devasa bulutlar tek bir kara deliğe dönüşmüş olabilirler. Bu durumda süper kütleli kara delikler yıldızlardan bile önce var olmuş demektir. Yani kara delikler sadece yıldızların sonu değil, aynı zamanda galaksilerin başlangıcı olabilir. Kendi galaksimizin kalbinde bir tanesi var. Sagittarius A, yaklaşık 26.000 ışık yılı uzaklıkta. Samanyolu'nun tam merkezinde bulunuyor. Kütlesi Güneş'in 4 milyon katı ama boyutu Güneş sistemimizden daha küçük. Yine de çevresindeki yıldızların yörüngesini bir kuklacı gibi sessizce yönetiyor. Bilim insanları bu görünmez devi doğrudan göremiyorlar ama onun etkilerini ölçebiliyorlar. Yıldızların hareketlerini izleyerek merkezde görünmeyen bir devin varlığını doğruladılar. Yıllarca süren gözlemler sonunda Sagittarius A'nın gerçekten de bir kara delik olduğu kesinleşti. Ama Sagittarius A, evrendeki devlerin yanında bir çocuk gibidir. Çünkü uzak galaksilerin kalbinde hayal bile edilemeyecek kadar büyük kara delikler bulunur. Bunların en büyüğü Phoenix A adlı galaksinin merkezinde yer alır. Yaklaşık 100 milyar güneş kütlesine sahiptir. Bu şimdiye dek bilinen en ağır kara deliktir. O kadar büyüktür ki olay ufku yani ışığın bile kaçamadığı sınır güneş sisteminin tamamını yutabilecek kadar geniştir. Bu kara delikler beslenir. Ancak yaygın inanışın aksine kara delikler uzayda dolaşıp önüne gelen her şeyi içine çeken kozmik elektrikli süpürgeler değildir. Onlar sabırlı avcılardır. Eğer güneşimizin yerinde bir kara delik olsaydı dünya içine çekilmezdi. Sadece donarak aynı yörüngede dönmeye devam ederdi. Tehlike yalnızca davetsiz yaklaşanlar içindir. Beslenme süreci genellikle talihsiz bir yıldızın çok yaklaşmasıyla başlar. Bir yıldız olay ufkuna tehlikeli derecede yaklaştığında kara deliğin muazzam kütle çekimi devreye girer. Yıldızın kara deliğe bakan yüzü arka yüzünden çok daha güçlü bir çekime maruz kalır. Bu fark gelgit kuvvetleri yaratır. Ve sonuç evrenin en vahşi manzaralarından biridir. Yıldız bütünlüğünü koruyamaz ve parçalanmaya başlar. Parçalanan yıldızdan arka kalan gaz ve toz doğrudan deliğin içine düşmez. Kara deliğin etrafında çılgın bir hızla dönmeye başlar. Bu yapıya yığılma diski denir. Buradaki madde o kadar hızlı döner ki sürtünme nedeniyle sıcaklık milyonlarca dereceye ulaşır.
Madde karanlığa düşmeden hemen önce son bir çığlık atar gibi uzaya güçlü X ışınları ve radyasyon yayar. İşte bu yüzden paradoksal bir biçimde evrenin en karanlık nesneleri aynı zamanda en parlak nesnelerine dönüşebilir. Peki ya gezegenler? Bir gezegen bir süperkütleli kara deliğin etrafında var olabilir mi? Cevap şaşırtıcı bir şekilde evet. Eğer güvenli bir mesafedeyse bir gezegen kara deliğin yörüngesinde milyarlarca yıl dönebilir. Ancak oradaki manzara bizim alıştığımızdan çok farklıdır. O gezegenin gökyüzünde bir güneşi doğmaz. Bunun yerine ufukta devasa, parlayan bir halka ve ortasında sonsuz bir hiçlik asılı durur. Süperkütleli kara delikler yalnızca büyüklükleriyle değil, galaksilerle olan ilişkileriyle de dikkat çeker. Bir galaksinin merkezindeki kara deliğin kütlesi, o galaksideki yıldızların toplam hareketiyle doğrudan bağlantılıdır. Yani galaksiler ve kara delikler birlikte büyürler. Biri ne kadar büyürse diğeri de o kadar genişler. Bu da şu anlama gelir. Kara delikler yalnızca evrenin yıkım noktaları değildir, aynı zamanda yaratımın da merkezindedirler. Onlar olmadan galaksiler bu haline gelemezdi. Bir kara deliğin çevresinde fizik yasaları bildiğimiz haliyle işlemeyi bırakır. Kara delikler yalnızca maddeyi değil, zamanı da yutarlar. Yaklaştıkça zamanın akışı yavaşlar, olay ufkuna vardığında ise bir dış gözlemci için tamamen durur. Bir gözlemci kara deliğe düşerken dışarıdan bakan biri onun olay ufkunda donup kaldığını görür. Ama kendi bakış açısından zaman normal biçimde akar, ta ki tekilliğe ulaşana kadar. Bu göreliğin en uç noktasıdır. Zamanın kendisinin bir yönü olduğu yer. Bir kara deliğe yaklaşmak, evrenin dokusunun nasıl çalıştığını çıplak gözle görmek gibidir. Işık, güçlü kütle çekim nedeniyle bükülür. Renkler kızarır, görüntüler uzar. O kadar güçlü bir çekim vardır ki bu spagettileşme denilen korkunç bir olaya yol açar. Cisim atomlarına kadar gerilerek uzar ve sonunda parçalanır. Ama bu yavaş ölüm dışarıdan asla görülmez. Çünkü dış gözlemci düşen nesnenin asla olay ufkunu geçmediğini sanır. Zaman onun için durmuştur. Bu evrenin bize oynadığı en büyük yanılsamalardan biridir. Kara deliklerde gerçek ve gözlem arasındaki fark sonsuzdur. Einstein'ın genel görelilik teorisi bu davranışı tam olarak öngörmüştü. Ama denklemler bir noktada duruyor. Tekillikte. Orada uzay sonsuz bükülür, zaman sonsuz yavaşlar ve fizik yasaları anlamını yitirir. Bu yüzden tekillik yalnızca matematikte değil, insan bilgisinin de sınırıdır. Peki olay ufkunun ardında ne var? Bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bazı teorilere göre olay ufkunun ötesinde başka bir evren, belki de bir beyaz delik vardır. Bazılarına göre ise kara delikler evrenin bilgi depolarıdır. Her parçacığın, her fotonun bilgisi olay ufkunda saklanır. Hiçbir şey kaybolmaz. Bu düşünce Hawking'in 1970'lerde ortaya attığı devrimsel fikirle birleşti. Hawking kara deliklerin tamamen karanlık olmadığını fark etti. Kuantum fiziğine göre boşlukta bile enerji dalgalanmaları vardır. Sanal parçacık çiftleri sürekli oluşur ve yok olur. Eğer bu parçacıklardan biri olay ufkunun hemen dışında doğarsa, biri kara deliğe düşerken diğeri de dışarı çıkabilir. Kaçan bu parçacık enerjiyi kara deliğin kütlesinden çalar. İşte bu Hawking ışımasıdır. Bu süreç kara deliklerin yavaş yavaş kütle kaybetmesine yol açar. Yani kara delikler ölümsüz değildir. Bir güneş kütlesindeki kara deliğin tamamen yok olması trilyonlarca yıl sürecektir. Ancak bu evrendeki tüm kara deliklerin bir sonu olduğu anlamına gelir. Zaman sonunda kara delikleri bile yenecektir. Ama Hawking ışıması bir başka paradoks doğurdu. Bir kara deliğe düşen bilgi nereye gider? Fizik yasalarına göre bir bilgi asla yok olmaz. Ama kara delik bu bilgiyi sonsuza dek gizliyor gibi görünür. Bu modern fiziğin en büyük bilmecelerinden biridir. Bilgi paradoksu.
Kuantum fiziği der ki bilgi asla yok edilemez. Peki kara delik buharlaşıp gittiğinde içine düşen her şeyin bilgisi, o atomların konumu, elektronların dönüşü nerede kalır? Bu günümüz fiziğinin en zorlu bilmecesidir. Hawking'in son çalışmaları bilginin bir şekilde olay ufkunda veya yayılan radyasyonda kodlanarak geri verildiğini öne sürdü. Kara delikler yok oluşları anında dahi evrenin en derin sırlarını ifşa ediyorlar. En büyük süperkütleli kara delikler bile milyarlarca yıl sonra son enerjilerini uzaya saçıp yok olacaklar. Evren karanlık bir mezarlığa dönecek. Soğuk ve boş. Onlar evrenin bize fısıldadığı en büyük kabus ve bu kabusu çözmek bizi evrenin ve hatta kendi varoluşumuzun nihai kaderine bir adım daha yaklaştıracak.